Bir girişimci fikriyle beraber yola çıktığında hem maddi hem de manevi olarak pek çok zorlukla karşılaşabilir. Bunlar gayet doğaldır. Fakat maddi tarafta devlet desteklerini de bilmesi gerekir. Bu bölümümüzde de bunları ele alacağız. Eğer küçük veya orta ölçekte bir işletme sahibiysen veyahut bu yoldaysan KOSGEB desteklerini bilmen gerekiyor. KOSGEB destekleriyle alakalı bazı başlıkları seninle paylaşmak istiyorum. Bunlardan ilki girişimcilik destekleri. İkincisi Ar-Ge teknolojik üretim yerlileştirme destekleri. Üçüncüsü işletme geliştirme büyüme uluslararasılaşma destekleri. Dördüncüsü KOBİ finansman destekleri. Beşincisi rehberlik ve danışmanlık destekleri. Altıncısı da mikro ve küçük işletmeler destek programı. Devlet destekleri anlamında KOSGEB'ten sonra kalkınma ajanslarını da ele alabiliriz. Türkiye'de kalkınma ajansları çok fazla bilinen kavramlardan değil. Fakat her ilin bağlı bulunduğu, yani 81 ilin bağlı bulunduğu kalkınma ajansı var ve Türkiye'de toplamda 26 tane bölgede kalkınma ajansı var. Ve baktığımız zaman da son 10 yıldır aktif olarak faaliyet göstermekteler. Ve dönem dönem kalkınma ajansları belirli mali destek programları ya da her bölgeye göre değişen, bazen teknoloji odaklı bazen tarım odaklı destek paketlerini açıklıyorlar. Bu yüzden bağlı bulunduğu ildeki kalkınma ajansının web sitesini detaylı olarak takip edebilirsin. Orada daha önce geçmişte hangi projeler kazanmış, kimlerin projeleri kabul edilmiş veya o güne kadar kimlere destek yapılmış, bunları detaylı olarak görebilirsin. O yüzden ben kalkınma ajanslarını da detaylı olarak takip etmeni tavsiye ederim. Üçüncü olarak da belediyenin iştirakiyle yürütülen girişimcilik merkezlerini araştırabilirsin. Bu noktada baktığımız zaman her belediyenin bağlı bulunduğu girişimcilik merkezi olmasa da genellikle büyük şehirlere odaklı bir girişimcilik merkezi var. Burada da ara ara yine proje yarışmaları açılarak orada kendi fikrini ya da kendi projeni gösterme imkanı elde edebilirsin. Buna ilave olarak da sektörde bildiğin ya da daha önce tanımadığın kişileri orada tanışarak çok daha mentorluk anlamında ya da sektörel bilgi anlamında kendini bir üst noktaya taşıyabilirsin. Bunlara ilave bir ekleme daha yapmak isterim. Eğer fikrin yazılım veya donanımla ilgiliyse hackathonları kesinlikle araştırmanı tavsiye ederim. Hackathonlar belirli süre verilerek, işte bazen 24 saat bazen 48 saat süre verilerek çeşitli mentorların kontrolü altında bir ekiple beraber fikrini hemen projeleştirme süreci. Burada da fikrini veya işte projeni çok hızlı bir şekilde somut hale getirebilir ve hayata geçirebilirsin. Bu yüzden hackathonları da inceleyebilirsin. Videomuzun bu kısmına kadar genellikle maddi desteklerden bahsettik. Bunlar tabii ki bizim değerlendirmemiz gereken, takip etmemiz gereken şeyler. Fakat bunları ilave olarak bizim de kendi çabamızla yapmamız gereken bazı şeyler var. İstersen şimdi onları anlatayım. Genellikle bir projemiz için yola çıktığımızda kimlerle konuştuğumuz ya da projemizi kimlere anlattığımız çok fazla önem taşımakta. Örnek veriyorum, projemize ilgi ve alaka göstermeyen 1000 kişi ya da 10.000 kişiye projemizi anlatsak da doğru bir melek yatırımcı ya da LinkedIn'den tanıştığımız ya da takip ettiğimiz doğru bir kişiye anlatmak arasında çok ciddi fark var. O bahsettiğimiz 1000 kişi bizim belki projemizi dinleyecektir, çok güzel diyecektir ya da belki hiçbir şekilde projemize destek bulmayacaktır. Ama doğru bir kişiye biz projemizi anlattığımız zaman çok ciddi düzeyde yatırım alabiliriz. Bu sebeple de LinkedIn'de sadece işi yatırım olan, yani aslında biz neye bahsetmiştik bir önceki videolarda? Girişimcinin parası yoktur fakat fikri vardır. Yatırımcının parası vardır fakat fikri ne yapar? Başkasından alır. İşte biz doğru yatırımcılara, doğru melek yatırımcılara ulaşmak istiyorsak eğer ki muhakkak LinkedIn'i çok aktif bir şekilde kullanmalıyız. Buradan projemizle alakalı gerçek, somut, detaylı veriler paylaşmalıyız. Eğer ki hayata geçirdiysek kullanan kişiler varsa ya da abonelerimiz varsa onların fikirlerini, yorumlarını orada paylaşmalıyız. Ve kendimizi sürekli olarak yeni kişilerle tanışmak için geliştirmeliyiz. Ve bu sayede zaten network'ümüzü genişlettikçe, daha farklı kişilerle tanıştıkça projemizi hem daha fazla kişiye ulaştırabiliyoruz hem de doğru kişilere tanıtma fırsatı edinmiş oluyoruz. Ve tüm bunları ilave olarak da tabii ki iş dünyasında mentorlar edinme fırsatı da yakalayabilirsin. Çünkü bir noktada genç girişimci olarak yola çıktığımızda tecrübe noktasında eksiklik yaşayabiliyoruz. Ya da bildiğimiz konularda aslında çok da fazla bilmediğimizi fark edebiliyoruz. Bu yüzden daha önce bizim geçtiğimiz yollardan geçmiş birisine ve onun bize desteği, fikren desteği, maddi ya da manevi desteği sayesinde çok daha projemizi iyi noktalara yine taşıyabiliriz.
Bunlar ilave olarak da girişimciler için Avrupa Değişim Programı hakkında da bilgi vermek istiyorum. Bu noktada yeni girişimciler projeye başvuru yaptıktan sonraki aşamada deneyimli bir isimle birlikte 1 ila 6 ay arasında bir işbirliği süreçleri oluyor. Ve bu 1 ila 6 aylık süreç içerisinde hem fikrini çok daha ileriye taşıyabiliyor hem de tecrübeli birisinden Avrupa'da çok ciddi düzeyde destek alabiliyor. Bu noktadaki giderler kısmen Avrupa Komisyonu tarafından karşılanmaktadır. Bunu da belirtmiş olalım. Yeni bir girişimci olarak başka bir katılımcı ülkedeki küçük veya orta ölçekli bir işletmede iş başında eğitimde yararlanacaksınız. Bu işinizin başarılı bir şekilde başlamasını kolaylaştıracak ve yeni girişiminizi güçlendirecektir. Ayrıca yeni pazarlara erişim, uluslararası işbirlikleri ve yurt dışındaki iş ortakları ile potansiyel işbirliği olanaklarından yararlanabilirsiniz. Peki bu projeye kimler katılabilir? Hemen bakalım. Kendi işlerini kurmayı kesin olarak planlayan girişimciler katılabilir. Yakın zamanda kendi işini kuran girişimciler ikinci olarak katılabilir. Sağlam bir eğitim ve mesleki geçmişe sahip uygulanabilir iş fikri olanlar katılabilir. Bu konuyla alakalı daha da detaylı bilgi sahibi olmak istiyorsan şu anda ekranda yazan web siteye gidebilirsin ve oradan konuyla alakalı çok derin ve detaylı bilgiler ulaşabilirsin. Tüm bunları ilave olarak şunu da belirtmeden videomuzu bitirmek istemiyorum. Girişimcilerin hem mental anlamda hem de fiziksel sağlık anlamında gerçekten iyi düzeyde olmaları gerekiyor. Çünkü baktığımız zaman birçok girişimci evet çok çalışıyor, projesine inanıyor, fikrine inanıyor, güveniyor. Fakat rahatsızlandığı ya da problem yaşadığı takdirde işine tekrardan eskisi gibi odaklanması mümkün olmayabiliyor. Bu sebeple her ne kadar projene inansan da çalışmak istesen de her daim spor yapmalı ve sağlıklı beslenmelisin. Çünkü bunları düzenli olarak devam ettirdiğin zaman hem projene daha fazla odaklanabilirsin, hem network etkinliklerinde yeni kişilerle tanışabilirsin, hem de projenle alakalı bir fırsat yakaladığın zaman hemen yurt dışına çıkabilirsin. O yüzden bunu da ekstra olarak belirtmek istedim. Bu bölümümüzde girişimcilerin faydalanabileceği devlet desteklerini ele aldık. Bunu ele alarak da bazı yeni tüyolar vermeye çalıştık. Sen de projene inanıyorsan bu fırsatları kaçırmamanı tavsiye ederim. Kendine iyi bak. Görüşmek üzere.